Sevgili dostlar, merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim inşallah günlerimizi hayır eylesin. Günlerimizi saadetli eylesin. Mutlu, umutlu, bereketli eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, hayattaki en büyük zenginlik, en büyük mutluluk saadetli olmaktır. Yani mes'ud olmaktır. Saadet kelimenin kökü mutlu olmak. Mes'ud mutlu olan demek. Eğer kadınsa mesude, mutlu olan kadın demek. Mesud ve mesude kılalım inşallah varlık alemindeki tüm hanımefendileri, beyefendileri. Peki en büyük kayıp, en büyük ayıp nedir? En büyük hırsızlık nedir? Çalmak eylemi nedir? Saadet hırsızlığıdır. Başkalarının mutluluğundan rahatsızlık duyup o insanların mutluluğuna gölge düşürmektir. Ne olur insanlara sevgiyle yanaşsak, saadetlerine saadet katsak, mutluluklarına mutluluk katsak bize yakışmaz mı? İnsan olduğumuzu göstermez mi? Beni kimse mutlu kılmadı, ben niye başkasını mutlu kılayım? Bu fakir, bu aciz, bu zelil, bu alçaklık duygusuyla bakış sizi olduğunuz yerden daha da aşağı götürür. Aşağıların da aşağısına indirir. Bu mudur sizi aziz kılacak olan, yükseltecek olan şey? Tam tersi. Aziz dostlar, ekranlarda gördüğünüz insanların öyleymiş böyleymiş diyerek arkasından konuştuğunuzda her ne kadar hukuk çerçevesinde halka mal olmuş insanlar hakkında konuşmak, onlar hakkında bilgi sahibi olmak hukuken mümkün olsa bile bu işin hakikatteki halinden ziyade hükmen, yani varlığının yanımızda olmadığı, varlığının indinde olduğu, bizatihi kendisinde olduğu kişinin yaptıklarından dolayı, başarılarından dolayı, edinimlerinden dolayı kendisinin elde ettiği bütün haklar, bütün başarılar, bütün güzellikler O'nundur. Onun oluşundan dolayı, onun memnuniyetinden dolayı biz de memnun ve mes'ud olmuyorsak bizde bir sıkıntı var demektir. Bu sıkıntı nedir biliyor musunuz? Çekememezlik, haset, kıskançlık, başkalarının saadetinden mutlu olmayıp onu nasıl çalarım duygusu, inanın en büyük hırsızlıktır. Belki hukukta karşılığı yoktur. Zarar verenin bizatihi kim olduğunu tespit edemediği için, ama ona kıskançlık duygularıyla bakan gözleriniz hırsızdır. Ona, onun mesut oluşuna, saadetli oluşuna böyle hüsran, yani kendisini yakıp yıkan, üzen tarzda o bakışınız gerçekten çok büyük ızdıraptır. Hem karşı tarafa hem de kendinize. Bakın, saadet hırsızlığı en büyük hırsızlıktır, en büyük vakadır derken günümüzde sosyal medya üzerinden kanalları gezerken, televizyondan izleyip oradan takip ederken, gazetelerde manşet olanlara bakıp derken, radyolarda güzel konuşanları dinleyip Allah Allah niye bu adam hep ya diye böyle içinizden konuştuğunuz şeylerden de mesulsünüz. Allah sever, sevdirir, seçer, seçtirir. Bir dönem onun imtihanıdır. En yüksektekinin imtihanı en aşağıdakinden daha da yüksektir. Daha da büyük imtihandır. Daha da büyük vebaldir, sorumluluktur, ağırlıktır. Bir gün o durumla siz de karşılaşmadan bu dünyadan gitmezsiniz. Kaldı ki o kabiliyetli bir insansa işi güzel yapıyordur. Sizin konuşma beceriniz yoktur. Okuma beceriniz yoktur. Duruş bozukluğunuz vardır.
ifade zenginliğiniz yoktur. İç güzelliğiniz yoktur. Yüzünüze yansıyan sıfatınıza ve cihinize yansıyan manevi haliniz yoktur. O insanın o zengin hali dikkat çeker, izlenir, sevilir. Ama siz çıkarsanız reytingler düşük olabilir. O zaman çok daha büyük mahcubiyet yaşarsınız. Onun için siz olun. Başkalarının saadetinden asla ve asla rahatsızlık duymayın. Kendinizi nasıl tedavi edersiniz edin bilemiyorum. Bunun için bu hastalığa düşerken nasıl kendi kendinize toparlayıp düzeltmediyseniz kendinizi düzeltmek adına yapılacak gayretleri de siz bileceksiniz. Kalp temizliği önemli. Ruhun dinginliği önemli. Söylemin güzelliği önemli. İç dünyamızın temizliği önemli. Bunların tamamını yapmadığınız sürece bu hastalık sizinle beraber her gittiğiniz yere gelir. Kıskançlık çok kötü bir şeydir. Başkasında var, bende niye yok? O niye bu kadar mutlu ki? Biz bu kadar sıkılıyoruz, derdimiz var. Onun yüzü niye gülüyor ki? Çağın en büyük hastalığı bu. En büyük hastalığı bu. O niye gülüyor ki? O niye bu kadar mesut ki? Kadın, erkek, sanatçı, öne çıkmış, herkesin mutluluğundan bazı kesim insanlar acayip rahatsız oluyorlar. Ve bunu biz de dinliyoruz. Öyleydi, şöyleydi, düne kadar hiçbir şey yoktu. Bir defa düne kadar bir şey yoktu. Bugün birçok şeyi varsa ondan rahatsız olman da senin hasta olduğunu gösterir. Başkalarının hakkında konuştuklarınız karşıdaki insanın ne kadar değerli, değersiz insan olduğunu değil, sizin onlar hakkındaki ifadeniz sizin kaç kilogram ya da kaç gram olduğunuzu, hatta grama teraziye gelmeyecek kadar aciz olduğunuzu da ortaya koyar. Asıl kayıp bu işte. Bu duruma düşmemenizi tavsiye ediyorum. Düşmemeyi kendime de size de tavsiye ediyorum. Aziz dostlar, Allah duygularımızı güzelleştirsin, huylarımızı güzelleştirsin, etrafımızı güzelleştirsin, güzel konuşan arkadaşlarımızla bizleri var eylesin, kendine kul, Habibine ümmet olanlarla var eylesin, annesinin babasının duasını alanlardan eylesin, talebelerinin, etrafının, sevenlerinin dualarını alanlarla var eylesin, kendini hiç geliştirmeyen, kendini hiç geliştirmeyecek olan bir de geri geri gidenlerden uzak eylesin. Dedikodu, haset, fesat, bütün bu duyguları üzerinde taşımaktan onur duyan, gurur duyan, hep kendi kazanıp karşıdaki insanın daha az kazanmasını hayal eden, kendi yaptığı satıştaki acziyetini ortaya koyduğunda karşı taraf anlamayacak zanneden, bu kendinden aciz olan insanlardan uzak eylesin. Siz doğru olun, dik olun, düzgün olun, işinizi güzel yapın. Allah vallahi billahi sizi sever, sevdirir, seçer, seçtirir. Kendi saadetini bulamayanlar, saadeti bulanlara düşman olurlar. Siyasette, ticarette, diyanette, cemiyette, toplumun her bir köşesinde bu hastalık maalesef var. Var. Onun için saadet arsızı, saadet hırsızı olmayın. Başkalarının saadeti sizi rahatsız ediyorsa kendinizi doktora götürün. Ama hem tıp doktorlarına götürün hem de gönül doktorlarına götürün. Kalp doktoru, bir de gönül doktoru vardır. Siz ikisine de gözükün. Zira danışmadan, dua almadan, akıl fikir almadan bu işin içinden çıkamayacaksınız. Ve bu sizi çok büyük felakete götürür. Aile küskünlüğü, aile dağılması, eşinizden, çocuklarınızdan ayrılmaya kadar varır ki o zaman iş işten geçmiş olur. Bazı şeyleri düzeltmek çok daha zordur. Kendine kindar olan, kendine düşman olan insanın başkalarının iyi olma şansı yoktur. Kendinizi düzeltin. Kendimizi düzeltelim. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a emanet olun.